Merhaba sevgili Captiva Club severler. Bugün yeni bir video ile aranızdayız tekrardan. Arkadaşlar biliyorsunuz pandemi döneminde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Biz de bunu yine fırsat bildik. Videosuz kalmayalım diye sizlere bilgilendirme videosunu elimizde çekiyoruz. Bugünkü videomuzun içeriği arkadaşlar aracımızın anahtarının kumandasının yani pilini değiştirmek. Bu benim kendi aracımın anahtarları. Arkadaşlar 2013 model LTZ benim aracım. Bildiğiniz üzere LTZ'lerde anahtarsız çalıştırma özelliği mevcut. Kumandalar o yüzden farklı. Buna Key Smart da diyorlar biliyorsunuz. Kontak anahtarı bulunmuyor 2013 LTZ'lerde. Bu gördüğünüz anahtar yanınızda bulunduğu sürece, cebinizde bulunduğu sürece ya da aracın içerisinde olduğu sürece aracınızın üzerindeki kontak görevini gören anahtarla çalıştırabiliyorsunuz aracı. Öncelikle bu bilgiyi vermiş olalım sizlere. İsterseniz kumandamızın pilini nasıl değiştireceğimizi gösterelim ufak ufak. Arkadaşlar bunların içerisinde piyasada çok sıklıkla bulabileceğiniz, sürekli kullanılabilen bir pil var. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim pili de. Şöyle yaklaşabilirsek. Bakın arkadaşlar kodu 2032. Görünebiliyor mu 2032 bilmiyorum ama şöyle göstereyim ben size. 2032 kodu var bu pilin. Bu pillerden değiştireceğiz arkadaşlar. Yedek anahtarımız ve normal kullandığımız anahtarımız mevcut. Bunlardan bir tanesini değiştireceğiz sizler için. Öncelikle şöyle kumandayı şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Bakın bunlarda birazcık tuş kombinasyonu farklı. Birazcık yaklaşalım. Şöyle göstereyim üzerindeki. İşte kilitleme butonu, açma butonu, bagajdaki camı açma butonu ve korna butonu. Hani caydırıcılık amaçlı uzaktan bastığınızda ya da aracınızı otoparklarda bulamazsanız basarsanız hem korna çalar hem sinyal işte dörtlüler yanıp söner. Görüntüsü bu şekilde bu kumandanın. Anahtarsız çalıştırma olduğu için bu kumandalarda arkadaşlar pili bittiği zaman biliyorsunuz ki kapılar falan açılmaz. Onu açabilmek için de bu kumandanın bakın şurada bir buton var küçük. Şuna basılı tutuyorsunuz. İçinden şöyle göstereyim size. Kapıları açmanız için gereken anahtar çıkıyor. Bunun da kontak kapıdaki anahtarı deliğinden bu anahtarı takıp kapıyı açabiliyorsunuz. Kapıyı açtıktan sonra da pil bittiğinde ön konsolda bir noktası var. Onu da ayrıca bir video olarak çekeceğim size ilerleyen zamanlarda. Bu anahtarı oraya koyuyorsunuz. Anahtar bitse bile aracınızı o bölgeden çalıştırabiliyorsunuz. Yani orada şöyle söyleyeyim wireless olarak kablosuz şarj olarak düşünürseniz eğer bu anahtarı o bölgeye koyduğunuz zaman konsolun içerisinde pilin yerine oradan manyetik olarak bir elektrik alıyor ve anahtar devreye girmiş oluyor. Bu güvenlik amaçlı yapılmış bir şey. Hani yolda kalmayın diye. Bu şekilde çalıştırıyorsunuz. Onun dışında işte pilinizin bittiğini zaten aracınız ekranda anahtarı tanımadığını söyler. Ya da işte araca yaklaştığınız zaman kapıları açamazsınız buton üzerinden ya da kumanda üzerinden. Bu şekilde olduğu zaman bilin ki pil zamanı gelmiş. Zaten ekranda da yazar. Key detected falan uyarısı verir. Yani anahtarı bulamadığını, göremediğini söyler. Onun için de pilini değiştirmemiz gerekir. Şimdi bu pil değişimini size gösterelim. Nasıl değiştireceğimizi. Ya bizim için önemli olan malzeme bir adet pil, bir adet de düz uçlu tornavida. Bu da kumandayı açabilmek için arkadaşlar. Başka herhangi bir malzemeye ihtiyacımız yok. Şöyle gösterelim. Az önceki gibi buradan anahtarımızı sökelim. Bakın bu anahtarı şöyle ayrı koyalım. Bununla bir işimiz yok. Şimdi şu gördüğünüz kumandanın alt tarafında boşlukları görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu bölümlerden bakın. Tırnaklı buralar. Düz tornavidanın ucuyla buralardan hafiften esneterek kumandamızı açıyoruz. Bazen çok sıkı olabiliyor. Biraz daha güç kullanmak gerekebiliyor. Şimdi biz açmaya başlayalım şöyle. Gördüğümüz yerlerden. Bakın görüyorsunuz. Ufak ufak açılmaya başladı. Şu şekilde. Bunu dikkatli bir şekilde açabilirsiniz arkadaşlar böyle. Evet.
Gördüğünüz gibi şu an kumandamızı açtık. Şu siyah parça buradan çıktı. Şu anahtarı çıkartma butonu. Evet, karşımıza elektronik devre geldi arkadaşlar. Bu elektronik devreyi şuradan alalım. Bakın. Anahtarın açılmış hali. Şöyle gösterelim sizlere. Merak edenler de şöyle. Evet. Bu elektronik kartımız arkadaşlar. Bunu da çevirelim. Şöyle de gösterelim. Sürekli immobilizer deriz ya, işte bakın o çipler bunlar kullanılan. Şurada bir tane bobin var. İşte bu bobin az önce söylediğim manyetik olarak elektrik alma işini yapıyor. Bir nevi kablosuz şarj gibi düşünün. Anahtara pili bittiği zaman araç içerisindeki konsoldan elektrik sağlıyor buraya manyetik olarak ve anahtarın arabanın bu çipi görmesini sağlıyor ki arabamız çalışsın. Evet. Burası da kumandamızın alt bölümü. Şöyle gösterelim. Bu da pilimiz arkadaşlar. Pilimiz burada. Değiştirmek için mutlaka bunları sökmemiz gerekiyor. Bu da butonların olduğu bölüm. Şöyle göstereyim size. Evet. Şimdi gelelim pile. Bakın arkadaşlar, pili sökmesi çok basit. Ama dediğim gibi bakın, ince uçlu düz bir tornavida kullanın bu tarz işlemlerde. Kumandamızı kenarlarından şöyle tutalım. Bakın, yaklaşalım şöyle. Bakın, tornavidayı taktığım yere bakın. Hafifçe buradan şöyle kaldırmanız pilin dışarı çıkması için yeterli. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu pilimizi sökelim buradan. Şöyle alalım. Bakın, zaten şöyle göstereyim. İçinde pilin kodu yazıyor arkadaşlar. Bakın, plastiğe yazmışlar. Görebiliyor musunuz? Şurada 2032 olarak pil kodu var. Gördüğünüz üzere 2032 pil kodu. Bakın, pili de çıkartalım içinden. Evet, şöyle gösterebilirsek sanki daha net 2032 yazdığını görürsünüz. Bu pil kodu arkadaşlar nedir? Genelde bunların hepsi 3 volttur ama pilin kalınlığı burada tipi fark eder. Bu kod numaraları onu belirler arkadaşlar. Bunun mesela 20-25 olan kodlusu var, daha incesi, ama biz 20-32 kullanacağız. Bunu da yuvasına takalım. Şöyle gösterelim, bakın. Artı ucu pilin, bakın plastikte en altta görünüyor zaten. Burası pilin de artı ucu, şu gördüğünüz kodun yazdığı nokta. Bu alta gelecek. Şöyle bastıralım. Bakın, şurada yaylar var. Şu yaylardan ileri doğru itekleyip bastırmanız yeterli. Evet, bakın şu an pil yuvasına oturdu. Şu an pil yuvasında. Şimdi geri kaldı toplaması. Bunu toplarken de dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar, şu az önce anahtarı çıkartmak için bastığımız şu plastik nokta var ya, onun şurada bir ince tırnağı var. Şu metal bölgeyi bastırıp çıkartan. Onu dikkatli bir şekilde takacağız. Şuradaki şu tırnakla birebir karşı karşıya gelmesi gerekiyor. Yoksa anahtarımızı sökemeyiz. Şimdi ona dikkat ederek anahtarımızı toplayalım. Şimdi kumandamızı aldık. Bakın, bordu ters takma gibi bir şansınız yok. Şurada köşede görüyorsunuz bir kesik var orijinalinde. Burada anahtarın içerisinde de var kesik bölge. Diyor ki bunları üst üste buraya oturtun. Biz bunu oturttuk bu şekilde. Evet, şimdi bakın, bahsettiğim nokta şunlar arkadaşlar. Şöyle tepeden dik bir çekim alalım arkadaşlara. Bakın, şu bizim anahtarı çıkartmak için bastığımız butonun tırnağı. Arka taraf. Bakın, şurada da plastik parça var. Görebiliyor musunuz? Yani tam şu noktaya dokunması gerekiyor. Birebir karşı karşıya gelmesi lazım şuranın. Ona dikkat ederseniz onun dışında bir sıkıntısı yok. Şimdi biz bu butonların olduğu, bordun olduğu bölgeyi alta doğru tuttuk. Daha sonra bakın, pilin zaten yuvası eksi kutbu şuraya gelecek, ground'u. Artı kutbu da şuraya değecek.
O yüzden bunu dikkatli bir şekilde önce bu tarafa arkadaşlar. Önce bu tarafa oturtalım. Bakın zaten ufaktan sesler gelir bastırdığınızda. Evet, işlem bu kadar. Şu an pilimizi taktık. Bahsettiğimiz tırnak şu arkadaşlar. Bakın. Şu üstten bastığımız bu nokta. Şu an pil değiştirme işlemi sonlandı. Anahtarımızı topluyoruz. Bakın. Bunun da yuvası belli zaten. Şu şekilde. Takıyorsunuz. Bakın. Ses gelene kadar basın. Evet, şu an anahtar yerine oturdu. Bunu çıkartmak için şurada bahsettiğim butona basıyorsunuz. Mekanik bir sistem bu. Yaylı. Buna basınca da zaten normal anahtar çıkıyor. Bütün işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Bu pil değişikliğinden sonra kodlama vesaire herhangi bir şeye gerek yok. Yalnız şöyle bir durum var. Bazı durumlarda araç anahtarı tanıyamayabiliyor. Yani bu çok nadir de olsa %1 %2 bir oran diyelim buna. Sayfadan bir arkadaşımızın başına gelmişti. Pil bittikten sonra anahtarı görmemişti. Onu gösterebilmek için bazen tanıtmak gerekebiliyor. Bunu da pil değişiminden sonra araçta bahsettiğim o konsoldaki yuvaya takıp, yani takıp derken sadece üzerine bırakıyorsunuz anahtarı, bir noktası var. O şekilde arabayı çalıştırıyorsunuz. Ondan sonra her şey normale dönüyor. Ama bu dediğim gibi çok nadir, yani %1 falan bir oran verelim buna. Onun dışında herhangi bir problem yok. Pil değişimimiz bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarla tekrar aranızda olmaya devam edeceğiz. Captiva Club'a hizmete devam. Captiva severlere hizmete devam. Tüm videolarımızı izleyin arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Bu bizler için çok önemli. Captiva platformunda uluslararası bir yükselme söz konusu. Yani bu platformda biz daha ilerlerde olalım istiyoruz. Emek veriyoruz. Bunun için de sizlerin desteklerini bekliyoruz arkadaşlar. Bu gibi videolarımız gelmeye devam edecek. Dediğim gibi daha sonraki videomuzda anahtarsız çalıştırmada pil bittiği zaman araçta nasıl çalıştıracağız? Onları göstereceğiz sizlere. Ve Captiva'larla ilgili videolar çekmeye devam edeceğiz. Bugünkü videomuz bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bilgilendirme amaçlı videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Herkese bu vesileyle kazasız sürüşler diliyorum. Captiva Club'da kalmaya devam edin. Captiva Club Facebook sayfamızda kalmaya devam edin. İzlemeye ve takip etmeye devam edin diyorum. Herkese iyi günler. Kazasız sürüşler tekrar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.